Brexit means Brexit. Son 2,5 yıldır sürekli duyduğumuz bir kelime. Brexit. British ve exit, yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması. Peki bu ne demek ve süreç neden bu kadar uzun ve sancılı oldu? Aslında temeli 1951 yılında Paris Anlaşması ile atılan Avrupa Birliği'ne İngiltere önceleri mesafeliydi. 1960'lı yıllarda birliğin kapısını 2 kez çaldı ama Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle İngiltere'nin birliğe ait olmadığı düşüncesiyle reddetti. De Gaulle'in istifasının ardından 1973 yılında İngiltere Avrupa Birliği'ne üye oldu. İngiltere biliyorsunuz başından beri Avrupa Birliği'ne mesafeliydi ve özellikle Avrupa Birliği'ne girdikten sonra da Schengen Anlaşması'nın dışındaydı biliyorsunuz. Ve 43 yıllık bu birliktelik bir referandum kararıyla sona ermek üzere. The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected. Aslında AB üyeliği Birleşik Krallık için hep tartışma konusuydu. For many people, the issue for many years had been a perception that the EU was interfering in British affairs, that it restricted British sovereignty, restricted the opportunity for British people to make decisions about their own affairs. İngilizler ilk olarak 1975 yılında referanduma gitti. Sonuç AB'de kalmaktan yanaydı. Fakat konu kapanmamıştı. Özellikle Avrupa'ya yönelen mülteci sayısının artmasıyla 2011'den itibaren AB karşıtlarının sesi daha çok çıkmaya başladı. Özellikle son 10 yılda Avrupa'da yükselen bu popülizm akımlarıyla birlikte İngiltere'deki bu Avrupa Birliği karşıtı çevrelerin güçlendiğini gördük. Özellikle bu Nigel Farage liderliğindeki çevrelerin bu söylemi yükselttiklerini gördük. This is a British passport. And what are the first two words on it? European Union. Popülist akımların da etkisiyle İngiltere Avrupa Birliği üyeliğini bir kez daha tartışmaya başladı. Ve neticede baskılara kayıtsız kalamayan dönemin Başbakanı Cameron, 2013 yılında seçimleri kazanması halinde referandum sözü verdi. That is why I am in favor of having a referendum. I believe in confronting this issue, shaping it, leading the debate. David Cameron yeniden başbakan seçildi ve sözünü tuttu. Ülke 23 Haziran 2016'da referandum için sandık başına gitti. 2 seçenek vardı. AB'den ayrılmak ya da kalmak. Cameron büyük bir hezimet yaşadı. İngilizler %48'e karşı %52 oy oranıyla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldı. We've got our country back and I'm very, very pleased about that indeed. 20'li yaşlardaki 2 genç, Rory Moore ve Drew Licherman, biri kalmaktan, diğeri de ayrılmaktan yana oy kullandı. So on because we're part of the world's biggest single market. We also have so much influence in the world by being part of this bloc. It's one of the biggest bloc of countries in the world, and it holds a lot of political power. So I think if we were to step away from that, we would lose quite a lot of our say on the world stage. My main reason for supporting it was the argument that it's the UK taking back control of its laws. Imagine if you're Turkish and living in Turkey and you have people from Italy writing your laws for you. So I think that was a big reason that they want to take back control of their own power, and also the argument of trade. Kontrolü geri almak. Brexit kampanyası süresince AB karşıtlarının temel argümanı buydu. Kampanyanın önde gelen yüzleri ise UKIP lideri Nigel Farage ve eski Londra Belediye Başkanı muhafazakar siyasetçi Boris Johnson. Now this is a once in a lifetime chance for us to take back control of this country. Can you hear me at the back? Brexit yanlıları ülkenin sınırında kontrolü ele almak ve böylelikle göçmen akımlarını da önlemekten yana propaganda yaptı. Türk karşıtlığı bu propagandanın önemli bir kısmını oluşturuyordu. Özellikle o dönemde bu terör saldırıları, Avrupa'da gerçekleşen mülteci göçü, bütün bu meseleler üst üste bindi ve İngiltere'ye çok ciddi bir göç olacağı, hatta Türkiye'ye bile kullanıldı bu tartışmalarda biliyorsunuz. Kampanya boyunca Türklerin AB'ye üye olacağı ve milyonlarca Türk'ün İngiltere'ye akın edeceği şeklinde temelsiz argümanlar kullanıldı. Bu argüman hem siyasilerin konuşmalarında hem de afişlerde ön plandaydı. This argument about Turks moving to the UK was
not put in its proper context. But it was powerful for a lot of people who already thought that there were too many immigrants in the UK, particularly from places like Poland, the Czech Republic, the Baltics, and so on. So yeah, it played a significant role. Neticede bu ve benzeri argümanlar toplumda karşılık buldu. Referandum, AB karşıtlarının zaferiyle sonuçlandı. Cameron'ın istifasının ardından Theresa May başbakanlık koltuğuna oturdu. Referandumda AB'de kalmaktan yana olan May, bu kez ayrılık için AB ile müzakerelere başladı. It will be one of the most significant votes that Parliament has held for many years. Fakat 2,5 yıl süren zorlu müzakerelerin ardından parlamentoya gelen anlaşma kimseyi memnun etmedi ve May ağır bir yenilgi aldı. And Mr. Speaker, Labour will vote against it because it's a bad deal for this country. Bu süreçte kabineden de rekor sayıda isim istifa etti. Brexit'in hararetli savunucularından Boris Johnson da onlardan biri. İngilizlerin bir kısmı Brexit yanlılarını sorumluluktan kaçmakla suçlarken bir kesim de Theresa May'e tepkili. Brexit campaigners, people that were at the forefront supporting Brexit, they should have been at the negotiation table. There should have been a prime minister. I think that's on the Conservative Party. There should have been a prime minister that supported Brexit, more Brexit supporting leadership. And I think that's part of the problem why we're at an issue we're at now where... Peki Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma neden tepki çekti? En tartışmalı konu Kuzey İrlanda'daki backstop. Zira İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında bir sınır var. Fakat şu an herhangi bir sınır kontrolü yok. İngiltere AB'den ayrılırsa durum değişebilir. People's properties are sometimes divided across the border. You know, you can have your sitting room in Ireland and your bedroom in the United Kingdom. Anlaşmaya karşı çıkanlara göre Kuzey İrlanda sınırında kontrolün kaybedilmesinin kötü sonuçları olabilir. 1. Bu durum geçmişteki etnik çatışmaları tetikleyebilir. 2. Ve en büyük korku, Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti'nin bir parçası haline gelmesi, İskoçların da bağımsızlık referandumu yapması ve İngiltere'nin parçalanması. Taraflar henüz bir anlaşmaya varmış değil. Ancak takvim işliyor. İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den ayrılmış olması gerekiyor. May, AB ile yeniden müzakere masasına oturmanın ve Kuzey İrlanda konusunda anlaşmanın yollarını arıyor. Ancak Brüksel o yolu kapattı. Bu arada kamuoyunda en çok iki senaryo tartışılıyor. Anlaşmasız ayrılık ve ikinci referandum. Theresa May'in temel stratejilerinden birinin anlaşmasız bir ayrılık tehdidini ön plana çıkartarak meclis üzerinde baskı kurarak şu anki mevcut anlaşmayı kabul ettirmeye çalışıyor. Bunu da kabul ettirmesi biraz zor gözüküyor açıkçası. Dolayısıyla anlaşmasız bir ayrılık ihtimali her geçen gün daha da artıyor. Anlaşmasız ayrılık her iki tarafında en çok korktuğu senaryolardan biri. Zira AB ile anlaşma olmadan ayrılması durumunda gümrük kapılarında kaos olması, ekonominin daralması, hatta bazı temel maddelerde kıtlık yaşanması öngörülüyor. İşte bu ihtimali engellemek için parlamentodan 29 Ocak günü bir önerge geçti. Brexit karşıtı muhalefet partisi ise acilen erken seçime gidilmesini istiyor. İkinci referandumda dile getirilen senaryolar arasında. Fakat bunun toplumdaki bölünmeyi derinleştirmesinden endişe duyuluyor. And given that people have changed their minds, I think it's important that they get this chance to express their views in a second referendum, because many people made their decisions based on false promises like the £350 million for the NHS. Özetle İngiltere'nin AB'den ayrılması için takvim işlerken ülke sancısız bir ayrılığın yolunu bulabilmiş değil. Sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken soğukkanlılığıyla tanınan İngilizlerin bir kısmı da şöyle söylüyor: geçmişe öfkeyle bakmam.